Eskiden aklımıza Çin deyince ucuz işçilik ve 1 milyoncu dükkanları gelirdi. Şimdi ise dünyanın en büyük ekonomilerinden biri ve 1,4 milyardan fazla nüfusuyla inanılmaz bir güce sahip. Bu gücü daha da büyük hale getirebilmek için Güney Çin Denizi'nde onlarca suni ada inşa ediyorlar. Çin, büyüklüğü ve etkisiyle hem ekonomik hem de askeri alanda dünya sahnesinde gerçekten de önemli bir oyuncu. Baktığınızda kapalı bir kutu gibi duruyor. Aile başına 2 çocuk sınırı vardı. Hükümet bu rakamı 3'e çıkardı. Nüfusu kontrol etme politikası dahilinde insanlar 3 çocuktan fazlasına sahip olamıyor. Her neyse, ülkenin ekonomik başarısı her sektörde hissediliyor. Fakat onlar için bu yeterli değil. Çin'in askeri planları oldukça ilgi çekici gibi görünse de aslında endişe verici olabiliyor. Güney Çin Denizi, muazzam ekonomik ve stratejik öneme sahip bir bölge. Suyun altında trilyonlarca dolar değerinde büyük petrol ve doğalgaz rezervleri bulunuyor. Sularında Güneydoğu Asyalı milyonlarca insanın besin kaynağı için hayati öneme sahip geniş bir deniz yaşamı var. Bitmedi. Suyun üstünde ise dünya deniz taşımacılığı endüstrisinin 1/3 dönüyor. Bahsettiğim bu deniz sınırları içerisinde her yıl trilyonlarca dolar değerinde ticaret yapılıyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde büyük resmi görecek ve Çin Denizi'nin neden bu kadar önemli olduğunu anlamaya başlayacaksınız. 2013 yılından beri Çin, ekonominin kalbinin attığı bu denizin neredeyse %90'ında hak iddia ediyor. Elbette en büyük savları bu topraklar üzerinde tarihi haklara sahip oldukları yönünde. Çinli akademisyenler, Güney Çin Denizi'ndeki adaların 2000 yıldan fazla bir süre önce Çin'in Han Hanedanı tarafından keşfedildiğini savunuyor. Bu hak talepleri ortalığı biraz karıştırıyor. Çünkü bölgede pek çok ülkenin ekonomik çıkarları söz konusu ve Çin'in toprak iddiaları diğer ülkelerin bölgeleriyle çakışıyor. Çin'le bu konuda anlaşmazlık yaşayan ülkeler Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam ve haklı oldukları bir taraf vardı. Çünkü Çin, üzerinde altyapı veya sivil halk bulunmayan bir toprak parçası için ne olursa olsun hak iddia edemezdi. Ama Çinliler göründüğünden daha akıllı. Bu yüzden buraların Çin toprağı olarak kabul edilmesi umuduyla Güney Çin Denizi'nde insan yapımı adaların inşasına başladılar. Dünya gündemine düşen uydu görüntülerinden sonra Çin'in aslında suni ada değil, bu adalar üzerinde havaalanları ve yüksek teknoloji ekipmanlarıyla donatılmış askeri üsler inşa ettiği ortaya çıktı. Çin gerçekten de Güney Çin Denizi'ni kontrol etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu kanıtladı. Ancak Filipinler bu konuyu uluslararası mahkemelere taşıdı ve Lahey'deki mahkeme açıkladığı kararda Çin'in Filipinlerin egemenlik haklarını ihlal ettiğine ve suni adalar inşa ederek Güney Çin Denizi'ndeki mercan kayalıklara büyük zarar verdiğine hükmetmişti. Güney Çin Denizi'nin tamamı üzerinde hak iddia eden Pekin yönetimi mahkemeye sert tepki göstererek karar için dayanaksız açıklamaları yapmıştı. Bu da Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki operasyonlarına devam etmesine yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki varlığını operasyonlarla güçlendirirken aynı zamanda Çin'in iddialarına en çok karşı çıkan ülke olan Vietnam'da bölgede suni adalar inşa etmeye başladı. Ayrıca bazı Çin adalarını batmaktan koruyan betonun çatladığını ve bu durumun kötü inşaat uygulamaları sonucu kendini sabote etmiş olabileceği de belirtiliyor. Ancak bu haberler ne kadar güvenilir burası tartışılır. Çünkü her biri AB ve Amerika Birleşik Devletleri ajanslarından geliyor. Bu durumun Çin ve Güney Çin Denizi'nin geleceği için ne anlama geldiğini anlamaya çalışalım. Amerika'nın burada gerçekleştirdiği operasyonlar, navigasyon özgürlüğü operasyonları olarak bilinir ve uluslararası olarak tanınan hak ve özgürlükleri güçlendirmek için düzenlenir. Ya da kendi çıkarlarını korumak için de diyebiliriz. O yorumu size bırakıyorum. ABD ordusu Çin'in ana karasına 5 kez, Tayvan adasına da 1 kez operasyon düzenlemişti. Buradan elde edilen bilgilere göre adaların zayıf noktaları ortaya çıkarıldı. Mesela bu adaların saldırılara karşı savunmasız olduğu iddia ediliyor. Çünkü ana karadan oldukça uzak mesafede bulunuyorlar. Çin, en hızlı savaş destek gemilerini gönderse bile adalara ulaşması için 20 saatten fazla bir süreye ihtiyaçları vardı. Yani basitçe söylemek gerekirse bu suni adalar ana karadan oldukça uzaktalar. Ayrıca Çin'in en gelişmiş saldırı uçağı J-16'nın devreye attığını düşünelim. Ana karadaki askeri üsler ve adalar arasındaki mesafe nedeniyle bölgede devreye gezmeleri imkansız değil ama oldukça zor. Öte yandan adalarda sadece bir adet pist var ve bu nedenle tek seferde birden fazla uçağı desteklemek için gerekli olanakları sağlayamıyorlar. Bu zayıflıkların tümünü bir araya getirirsek Çin'in yapay adalarının başka bir ulus tarafından yapılan bir saldırıya karşı koyamayacağı açıktır. Bence Çin de bunun farkında çünkü kendilerine çok güveniyorlar. Gerçeği söylemek gerekirse bu devirde Çin'e kafa tutabilecek pek az devlet bulunuyor.
Ve unutmayalım ki Çin, ana karasından uzakta savunmasız üslere sahip olan tek ülke değil. ABD'nin Guam Adası ve Japonya'nın Okinawa Adası'nda üsleri var. Her iki askeri üs de Çin'den gelebilecek olası saldırılara karşı oldukça savunmasız durumda. Kaldı ki Çin, geçmişte bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne hatırlattı. İşte bu yüzden Çin'in suni adalarına doğrudan bir saldırı hiç de olası görünmüyor. Ama az önce bir şeylerden bahsettim. Betonlar çürüyor dedim. Peki bu saldırı doğadan gelirse? İşte o zaman işler gerçekten değişebilir. Bu adalardaki hava alanları okyanusa çok yakın. Bu da onları gelgitlere ve tropikal hava koşullarından kaynaklanan hasarlara açık hale getiriyor. Çin bu adaları tamamen terk etmek zorunda kalabilir ve bu noktada devreye Vietnam girer. Biraz önce bahsettiğim gibi onlar da 10 yapay ada inşa ettiler. Vietnam 2017'den beri bu adalara binalar dikiyor. Hedefleri bu adaları kendi kendine yetebilen bir şekilde dizayn etmek. Vietnam gerektiğinde Çin gemileriyle çatışmaktan korkmadığını pek çok defa bize gösterdi. Ancak biraz geniş çerçeveden olayları anlamaya çalışalım. Videonun başından beri anlatmaya çalıştığım gibi bu coğrafyada her şey diken üstünde. Basitçe söylemek gerekirse tek bir yanlış hamlenin bile birçok ulusun yok olması anlamına gelebilecek olan büyük bir satranç oyununa benziyor. Gerçek şu ki öyle ya da böyle tüm ülkeler bunun farkında ve arada bir kırmızı çizgiye yaklaşsalar da şimdiye kadar o çizgiyi asla aşmadılar. Videoyu toplamak gerekirse Çin'in suni ada inşa etme politikası hem stratejik hem de ekonomik hedeflere hizmet etmektedir. Bu adaların inşası Çin'in denizcilik faaliyetlerini destekleme, bölgesel hak iddialarını güçlendirme ve enerji kaynaklarına erişimi genişletme hedeflerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca askeri varlığını arttırmak için oldukça stratejik öneme sahip. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'in askeri gücünü nasıl genişletmeye çalıştığını ve özellikle Güney Çin Denizi'nde inşa ettiği suni adaların ne anlama geldiğini incelemeye çalıştık. Ayrıca videoları izleyen insanların sadece küçük bir yüzdesi kanala abone oluyor. Bu yüzden gerçekten videoyu beğendiyseniz abone olmayı bir kez daha düşünün. Çünkü bu kanalda her zaman ufkunuzu açacak yeni bir bilgi ve fikrinizi değiştirebilecek hikayeler var. Destekleriniz sayesinde 60.000 aboneyi devirdik. Bunun için size sonsuz teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz önümüz 23 Nisan ve sizinle birlikte bir proje başlatmak istiyorum. 23 Nisan'da yayınlamayı planladığım videoda sizin de katkınızın olmasını istiyorum. İçinizden seçeceğim 10 kişi hem görsel hem de ses açısından videoda bulunacak. Eğer bu videoya katkı vermek istiyorsanız Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.